Herkese merhaba. Bu videomuzda Vespa PX'te, daha doğrusu Vespa'ların iki zamanlı olan modellerindeki titreşimi en aza nasıl düşürebiliriz bunu anlatacağım size arkadaşlar. Bunu anlatmaktaki sebep de şu. Şimdi motosikletlerimiz iki zamanlı olmasından dolayı ve tek silindirli olmasından dolayı zaten titreşimi yüksek. Fakat bazı bakımların zamanda yapılmamasından dolayı motosikletimizdeki titreşim zamanla artabiliyor. Şimdi bu titreşim sorununu en aza, yani olması gerektiği seviyeye nasıl düşürebiliriz? Bununla ilgili bilgi vereceğim size. Bununla ilgili iki farklı yöntemimiz var. Bunlardan birincisi aktif önlemler. Yani motosikletin yıpranmış olan kısımlarıyla ilgili yapılan değişikliklerden sonra düzelecek, azaltılacak titreşim. İkincisi de pasif yöntemler. Yani bizim motosikletin hareketli kısmıyla değil de motosiklet üzerindeki vibrasyonu azaltabilecek yöntemlerimiz neler? Bunları konuşacağız. Şimdi ilk önce motor üzerinde size göstermek istiyorum. Düzenlemeleri yaptıktan sonra motorumuzdaki birçok titreşim sorunu ortadan kalkmış olacak. Aslında biz bir bakım yaparak titreşimden ziyade motosikletin yol tutuşunu da ve yoldaki stabil gidişini de arttırmış olacağız arkadaşlar. O yüzden gelin şimdi ilk önce motor üzerindeki düzenlemelere bir bakalım. Şimdi motorumuzun üzerindeki titreşimi azaltmak için ne yapmamız lazım? Şimdi şöyle çevirelim. Bakın ilk önce motor takozlarını değiştirmemiz gerekiyor. Bunu yeni değiştirdim. Çok sertleşmişti fakat yenisi bakın ne kadar yumuşak. Bu takozlar zamanla sertleştiği için motosiklette motorun vibrasyonunu gövdeye daha hızlı iletiyor ve gövde bu vibrasyonu da seleye, gidona kadar uzatabiliyor. Monoblok gövde olduğu için bizim motosikletlerimiz motorda oluşan titreşimi hızlı bir şekilde gövdeye verebiliyor. Bakın şurada da görürsünüz zaten yeni bunları değiştirdim. İkincisi, hemen motorumuzu şöyle çevirelim. Bakın arka amortisörün altındaki takoz. Bakın bu takozu da yine değiştiriyoruz kauçuk bir şekilde. Yenisiyle değiştirdikten sonra bu da yoldaki amortisörün gövdeye ilettiği darbeleri ve motorun titreşimini oldukça sönümlüyor. Şu şekilde normalde duruyor bu. Bu şekilde arka amortisör altındaki takozu ve motorun ana takozunu değiştirdiğimiz zaman zaten motor titreşimini büyük ölçüde azaltmış oluyoruz. Evet, şimdi gelelim diğer konuya. Diğer konumuz şu. Arka amortisörün üstünde bulunan bir takoz var. Bu amortisör üst takozunu da burada bir aparatı daha oluyor. Yükseltme aparatı. Bunu 7 santimlik ve 5 santimlik olarak motosikleti yükseltip alçaltmakta tek sefere mahsus kullanabiliyorsunuz. Bunu kullanarak da bakın bu oldukça yumuşak ama buradan çıkan yamuk ve tamamen sertleşmiş, artık katılaşmış oluyor. Dolayısıyla arka amortisör üst takozunu değiştirdiğimiz zaman da titreşimi ve vibrasyonu, yoldan gelen her şeyi motosikletin gövdesine yansıtmakta sübvanse ediyor. Bunu da kullandığımız zaman yoldan gelen titreşimleri ve motorun titreşimini oldukça sönümlüyor arkadaşlar. Diğer bir konu ise bakın ön amortisör. Ön amortisörün de normalde üstünde iki tane takoz olur. Çok az bilinir. Yani kullanıcılar çok bilmezler, dikkat etmezler. Bakın şurada bir tane vardır. Bir tane de şu iç kısımda vardır. Bunların ikisi de bittiği zaman sertleşiyor ve yoldan gelen darbeleri, motor çalışırkenki titreşimi oldukça iletiyor. Bunları da değiştirmenin yolu bakın. Ön amortisör üst takozu. Bunlar 2 adettir. Bakın şunların yüksekliğine bakın. Ezilmiş olanın yüksekliğine bakın. Bunların da mutlaka değişmesi gerekiyor. Fakat bunlar Türkiye'de yok. Ben bunları Almanya'dan getiriyorum. Ve oldukça avantajlı, çok da kullanışlı bir şey. Bunların da sert ve farklı olanları var. Daha iyi kalitesi de var. Bunlar orijinal Piaggio ürünleri. Şimdi diğer bir şey ise kapaklardan gelen titreşim. Bakın bu aparatlar, bu kauçuklar diyeyim ya da papuçlar diyeyim. Bunlar kapağa takılırken, yani şu kapak takılırken kapağın şu iç kısmına oturarak kapağın titremesini engelliyor.
Bunları da yenilemekte fayda var. Bunlar da Türkiye'de yok. Ufacık şeyleri dışarıdan getiriyoruz. Pasif yöntemler dediğimizde kapağın titreşimiyle alakalı olan bir şey. Şimdi bakın şöyle de bir bilgi vereyim. Birçoğumuzun motosikletinin yan kapakları şuralarından çatlar arkadaşlar veya buralarından çatlamaya başlar. Bunun sebebi metal uzun yıllardır yorulduğu için ve aşırı bir şekilde devamlı titreşime maruz kaldığı için bir zaman sonra bir yerindeki bir çatlaktan titreşim yani vibrasyon sayesinde yürüyerek genişleyebiliyor. Dolayısıyla bunu da azaltmak için ne yapmak lazım? Bakın ben önceden 4 milimetrelik sünger kullanıyordum. Şu an 5-6 milimetrelik neopren kauçuk kullanıyorum. Bunları koyduğumuz zaman kapakta daha böyle bir tok ses çıkıyor ve kapağın titreşimini azaltıyor. Kapak titremediği zaman buraları da sağlam kalıyor, buraları da sağlam kalıyor arkadaşlar. Bunlar da pasif yöntemler. Yani size anlattığım gibi eğer motosikletimizin bakımlarını ve değişmesi gereken parçalarını özellikle motor takozlarını ve hareketli kauçukları değiştirdiğimiz zaman motosikletimizin titreşimini çok düşürebiliriz. Tamamen engellememiz zaten mümkün değil. Onun dışında ne yapabiliriz? Mesela elciklerimiz uzun yıllardır kurumuş, sertleşmişse, taşlaşmışsa elciklerimizi de değiştirebiliriz. Yine uzun yıllar yumuşak elcik kullanmak da titreşimi algılamamızı biraz daha engellemiş olur. Bir diğer özellikle kullanımla alakalı. Hem güvenlik için hem de titreşimi azaltmak için mutlaka motosiklet eldiveni kullanın arkadaşlar. Motosiklet eldiveni kazalarda da tabii ki koruyucu. Çünkü ilk önce ellerimizle müdahale ediyoruz yere. Fakat gidonu tutarken de gidonun titreşimini kolumuza, bileklerimize vermemesini sağlayabiliyor. O yüzden onu da kullanabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız yaylı sereye geçiş yapıyorlar. Yaylı sere kullanabilirsiniz. Biraz fiyatları yüksektir. Motosiklete de biraz ağırlık verir. Ama o da bir konfor. Hatta şöyle bir tecrübe söyleyeyim. Normal sereyle işte 100-150 kilometrede yoruluyorsanız yaylı sereyle 200 kilometrede yoruluyorsunuz. Yani menzilinizi arttırıyor. Güzel bir şey. Söyleyeceklerim bu kadar. Motosikletteki vibrasyonu, titreşimi en aza düşürmek için neler yapılması gerektiğini sizlere söyledim. Buna eklemek istediğiniz şeyler olursa lütfen yorum kısmına belirtin. Aynı zamanda yaptığım çalışmalar hoşunuza gidiyorsa lütfen kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Özellikle yorum yapmanızı istiyorum. Yani kendi bakış açınız nedir? Siz nasıl bir önlemler alıyorsunuz? Bunları yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.